Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz bu kart, buna güzel bir şekilde PCB baskısını uyguladım bakır plaketimin üzerine. Görmüş olduğunuz bu kart evlerde kullanmış olduğumuz blender, yani bu çırpıcı motorların içerisindeki anakart. Blender bozulduğu zaman, kartı yandığı zaman veya motoru arızalandığı zaman otomatik bir şekilde bunu çöpe atmamız gerekir. Fakat motoru yanmayıp arızalanmadığı sürece görmüş olduğunuz gibi elimdeki bu kart ile bütün blender motorlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Motor veya kart arızalandığı zaman kart değişimi yapmış olsanız bile artık o blender'ı kullanmak istemiyorsanız, işte sizin evlerinizde veya atölyelerinizde kullanabileceğiniz güzel bir kart hazırladım, devre kartı. Aslında şöyle göstermek gerekirse, daha öncesinde bir kartım vardı. Bu kart gördüğünüz gibi birkaç yerinden yandı. Şöyle zaten orta kısımdan bir kırılması mevcut. Bu kart üzerinde restorasyon yapmak yerine daha iyi olması açısından sağlam ve kaliteli bir şekilde kart üzerinden kendim bir tasarım çıkartmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi zaten hemen birebir aynı. Burada ekstra olaraktan devre üzerinde sigorta bulunması gerekiyor. Sonuç itibariyle 220 şebeke voltajı giriyor. Dediğim gibi burada herhangi bir kısa devre sonucunda bu sigortanın atarak üzerindeki komponentleri, devre bileşenlerini koruması içindir. Fakat elimde sigorta olmadığı için ben sigorta kullanmadım. Bunu gördüğünüz gibi bu şekilde zaten çöp. Bunu bir kenara ayırıp kendi hazırlamış olduğum PCB baskımı bakır plaketimin üzerine şu şekilde gördüğünüz gibi tasarımını yaptım. Şimdi şurada eski kart üzerinden çıkartmış olduğum parçaları yeni devre kartına montaj işlemini sağlayacağım. Burada Biren 4007 diyot kullanacağım. Bunlar yaklaşık yani maksimum 1 amper ve 1000 volt gerilim sağlamaktadır. Kart üzerine de başarılı bir şekilde montajını sağladıktan sonra devremizi aktif edip blender motorumuzu çalıştıracağız. Devre elemanlarını yerleştirirken siz de videomu beğenmeyi, arkadaşlar gördüğünüz gibi komponentlerimi devre kartımın üzerine yerleştirdim. Bu sistem nasıl çalışır? Blender motorları nasıl döner? Hangi akımla döner? DC mi, AC mi? Kısaca bu devre kartını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada 2 adet butonum, bir tane diyotum, Biren 5408 ve 4 adet de Biren 4007 diyotum bulunmaktadır. Şu şekilde giriş kısmı burası. Buraya şebeke hattı üzerinden 220 volt girdiğimiz zaman sistemde
komple her yerinde 220 voltaj bulunmaktadır. O yüzden bu kartı kullanan veya devreyi yapacak olan arkadaşlar çok dikkat etmesi gerekmektedir. 220 volt girdikten sonra burada kondansatörüm ve Biren 5408 diyotum bulunmakta. Blenderların üzerinde bildiğiniz üzere bilen arkadaşlar daha doğrusu 2 adet buton bulunmaktadır. Bir tanesi normal çalıştırma butonu, diğeri ise turbo. Daha hızlı dönebilmesi için 2 adet buton bulunmaktadır. İşte o turbo hızını devreye sokacak olan sistem diyot ve kondansatör üzerinden geçmektedir. Yani bu butona bastığımız zaman normal çalışıyor. Diğer butona bastığımız zaman daha hızlı dönerek turbo mod dediğimiz moda giriyor. Burada zaten kutupsuz kondansatörüm var. Buradan girmiş olan şebeke hattı 220 voltaj diyot ve kondansatör aynı zamanda switchler, butonlar üzerinden geçerek görmüş olduğunuz burada 4 adet diyotum bu diyotların üzerine gelmektedir. Görmüş olduğunuz gibi devrem şu anda hazır. Burada 3 kablolu bir şebeke hattı kablosu bağladım. Fakat bu topraklama, buna ihtiyacımız yok. Bunu bir kenara ayıralım. Şimdi sisteme hemen bir 220 volt girişi sağlayalım. Daha doğrusu priz girişini sağlayalım. Arkadaşlar sisteme 220 volt girişini sağladım. Şu anda bir kontrol işlemi gerçekleştirelim. Sistemde 220 volt var mı yok mu? Şu şekilde sizlere de bunu göstermek istiyorum. Hemen şebeke girişim üzerinden şöyle voltajımı ölçüyorum. Gördüğünüz gibi toplamında 225, yani 220-225 çok da önemli değil. 220 volt bulunmaktadır. Aynı şekilde sistemin dediğim gibi geri kalan kısmından buradaki diyotların ucuna kadar 220 volt bulunmaktadır. Çıkış voltajımız da
Zaten motor dönmediği için herhangi bir voltaj bulunmuyor. Şimdi dediğim gibi switch'in bir tanesi motorun normal çalışması, yani aktif olmasını sağlarken diğer switch'e bastığımızda turbo mod, yani daha hızlı motorun dönmesini sağlamak içindi. Şimdi hep beraber şöyle yapalım. Sistem üzerinde 220 şebeke voltajı olduğu için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Sisteme switch üzerinden gördüğünüz gibi butona bastığım zaman motorum çalışıyor. Diğer switch'e bastığım zaman sistem biraz daha yavaş. Yani motorun dönüş hızı olarak tam net bir şekilde sizlere gösteremiyorum. Fakat şu şekilde biraz daha sistemi açığa almak gerekirse şuradan tekrardan bir butona basalım. Motor oldukça güçlü olduğu için ilk kalkışta bayağı bir sarsıyor arkadaşlar. Diğer butona basıyorum. Diğer buton daha yani normal bir şekilde çalışırken diğer buton ise turbo moda, yani daha hızlı dönmesini sağlıyor. Sistemde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet normal bir şekilde çalışıyor. Şimdi çıkış kısmındaki voltajı beraber bir ölçelim. Gerçekten şu anda ben de merak ettim. Toplamında kaç volt aralığında çalışıyor bu sistem, bunu görmem lazım. Şu şekilde hemen bir çıkış kısmına şöyle klemensimi bağlıyorum. Sonrasında klemensin ucunu ölçü aletimin artısına ve ölçü aletimin eksisini de motor üzerine şu şekilde, daha doğrusu çıkış voltajı üzerine bağlantımı yaptım. Şunu DC akım üzerinden, hatta biz bunu otomatik modda yapalım. En azından akımın nasıl geldiğini görelim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde motorumu çalıştırıyorum. Toplamında DC akım olarak 273 voltaj vermektedir. Bu hızlı moddaydı sanırım. Yavaş modda, daha doğrusu tam tersi, hızlı modda 287 DC akım. Gördüğünüz gibi normal yavaş modda ise 273 DC voltaj vermektedir. Yani toplamında bu motor hemen hemen 300 DC volt aralığında çalışmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu motora 12, 50, 30, 100 volt vermiştim ama çok düşük bir voltaj, gerçekten 300 voltaj civarında bir voltaj girişi sağlanmak gerekiyormuş. Bunu da sizlerle beraber öğrenmiş oldum. Sistemimiz, devrememiz bu kadar arkadaşlar. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Kalmadı zaten. Dediğim gibi sistem üzerinde 220 alternatif akım bulunduğu için çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Umarım sizler için de yararlı bir bilgi, yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.